Merhabalar arkadaşlar, Citizen Sports Antman Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sokaktaki insanlara 1/5 ons ile kaç ekmek alabileceğini soruyoruz. Arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bir önceki videoda olduğu gibi bu videoda da insanlara gümüşü, birikimlerinizi nasıl koruduğunuzu, gümüşü, altını sorduk. Arkadaşlarımızdan mükemmel cevaplar aldık. Kendilerini ödüllendirdik 1/5 ons gümüş ile. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Videomuzun sonunda bir çekiliş var. Buna katılmayı unutmayın. Videonun sonunda detayları size söylüyorum. Türkiye'de enflasyon yüksek biliyorsun. Evet. Yani şimdi bir birikim yaptığında paranı nasıl korumayı hedefliyorsun yani? İşte bir yere yatırım yaparak yani. Ne tarz yatırımlar yapıyorsun? Yani şu an ben 4,5 ay çalıştım bir yerde. Orada kazanıp parayı altına falan yatırdım. Altını neden tercih ettin? Yani altın düşecek bir şey değil çünkü. Değerini en kötü korur yani. Değil mi? Evet. Çünkü elimizde biriktirdiğimiz paralar. Sen 4,5 ay çalışmışsın. Şimdi bu 4,5 ay çalıştığın parayı herhangi bir kriptoya vesaire yatırım yapsaydın bunun bir riski var değil mi? Evet, riski var yani evet. Yani altına yatırım yapmanın sebebi burada birikimini korumak mı yani oluyor? en kötü birikim korumak hem de değerde artacağını düşünüyorum yani zaten. Yani öyle hem altına yatırım hem dolardan biraz şey yaptım yani aldım. Evet, doların da kendine göre enflasyonu var. Yani zaten öyle her zaman gün geçtikçe yükseliyor yani. Yani hani altına yatırım yapman birikimini kendi kendine korumuş oluyor. Yani evet. Peki gümüş hakkında ne düşünüyorsun? Gümüş hakkında pek bilgim yok. Ona hiç ilgilenmedim yani. Sadece bir altın, dolar, euro. Peki altınla gümüşün aynı olduğunu biliyor muydun? Yok. Şimdi sen altın aldığını söyledin ya. Evet. Şimdi altın gümüşle aynı. Şimdi altın nasıl enflasyona karşı paranı koruyorsa gümüş de aynı şekilde koruyor. Ama gümüşün fiyatı düşük. Sen şu an 1 gram altını 1800 TL'ye alıyorsun ya. Evet. Hani 1 gram gümüşü çok daha düşük bir meblağa alıyorsun. Evet, daha fazla gümüş alıyorsun. Evet doğru ama bence o kadar şey yaptırmaz yani ya. Yükselmez yani. Ya şöyle de bir şey var. Şimdi gümüşten daha fazla alacağın için kar marjın daha da yüksek olabilir. O da doğru evet. Değil mi? Ama aynı şekilde tarihten bu yana bak. Şimdi geçmiş zamanda altın paralar vardı değil mi? Evet tabii. Gümüş paralar da vardı. Evet. Şimdi çarklar yerine oturuyor değil mi? Evet iyi. Şimdi yani dediğim gibi gümüş aynı şekilde altın gibi enflasyona karşı paranı korur. Yani altını tercih edebilirsin. Türkiye'de herkes altın tercih ediyor değil mi? Evet altın. Yani gümüş çok yok. Zaten ben gram altın aldım zaten. Bak sen de gram altın almışsın. Şimdi bak ben sana bir örnek göstereyim. Şimdi bu ne sence? Bu demir para yani. Aslında bu gümüş para. Gümüş para. 1/5 ons. Neredeyse 6 gram para yapıyor bu. Vay be. Şimdi bir örnek vereyim sana. 2013 yılında ekmek kaç paraydı? 2 1,5 lira falan yani. 1 liraydı o Aynen, zaman. 1 lira 1,5 lira bir şeydi. Ben onu 1 liradan hesaplayarak yaptım. Şimdi sen 2013 yılında bir ekmek aldığında 1 TL ödüyordun. Evet. 9 ekmek aldığında 9 TL ödüyordun. Evet. Şimdi 2013 yılında bu para, bu 6 gram gümüş 9 TL'ydi. Vay be 9 ekmek yani. Yani 9 ekmeğe eşitti. Aha. Şimdi 2023 yılındayız. Şimdi bir ekmek 10 TL. Doğru. Bu 6 gram gümüş kaç TL'dir? Bu 6 gram gümüş yani 1/5 ons bu. Tamam. Bu 130 TL. Sen şimdi 2013 yılında bunda kaç tane ekmek alıyordun? 130 tane. 2013 yılında. Evet. Bir ekmek 1 liraydı. 130 ekmek alırım. Tamam, 2013 yılında bu kaç paraydı? 6'ydı. Pardon 6 ekmek alıyordum. 9 TL'ydi. Pardon 9'du. Kafa gidiyor ya. Sıkıntı yok. 2013 yılında bunda 9 tane ekmek alıyordun. Evet. Şimdi sen 9 TL'ni bir cebine koy. Bunu da bir cebine koy. Tamam. Şimdi 9 TL ile kaç ekmek alabilirsin? Bir tane alamam. Değil mi? Evet. 2023 yılındayız. Şimdi bununla kaç ekmek alabilirsin? 160 lira mıydı bu? 130 liraydı. 130 liraysa 13 tane ekmek alırız. 13 tane ekmek alırdın. Evet. Yani şimdi aynı şekil altınla gümüş aynı olmuyor muymuş sence? Evet. Değil mi? İyiymiş yani. Bunu düşüneceğim yani. Bundan sonraki paralarımı ona yatırmayı düşünüyorum. Yani gerçekten bunu tavsiye ederim. Hani nereden yatırım yapabilirim dersen de hani Kinesis Money. Bunu internette araştır. Neyse İsmail. Tamam. Türkiye forumu var. Türkiye forumunda ben adminim. Oraya da gelebilirsin. Hatta bu da sana hediyem olsun. Ciddi mi? Ciddi diyorum. Teşekkür ederim. Yani 1/5 ons. 130 ekmek değerinde. 13 ekmek değerinde. Sağ ol. Rica ederim, ne demek, memnun oldum. Kendine. Türkiye'deki enflasyon hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye'deki enflasyon çok yüksek yani rakam olarak bakarsak. Peki bu artan enflasyon karşısında birikimlerini nasıl koruyorsun veya koruyabiliyor musun? Birikimleri ben yatırım yapmıyorum. Şu anda düşünmüyorum. İleride yapmayı düşünüyorum ama artan enflasyon konusunda bazı yatırım metotları vardır. İşte kimisi altın alır, kimisi döviz alır, euro alır veya değerli para birimleri alır. Yatırım Yani yatırım olmaz. olmaz. Yatırım olarak kullanabilir. Evet.
Peki kanka sen ne düşünüyorsun? Türkiye'deki enflasyon karşısında neler yapılabilecek? Yani para cebimizde durduğu sürece sürekli değer kaybediyor. Eriyor yani. Yani paramızı TL'de tutmaya devam ettiğimiz süre boyunca yani paramızın değeri azalıyor. Alabileceğimiz şeyler azalıyor. Peki parayı cebimizde tutmak yerine ne yapabiliriz? Yani ya daha öncesinde yani en azından bizim yaptığımız ve ailemin yaptığı şekilde yani altına para yatırabiliriz. Peki altının yerine gümüş tercih ettiğiniz oldu mu hiç? Yani gümüş hiç almadık yani düşünmedik. Peki altınla gümüş arasındaki fark nedir sence? Bunun hakkında bir şey biliyor musun? Yani o konuda pek bir bilgim yok ama gümüşün de iyi bir yatırım aracı olduğunu biliyorum ve kazandırdığını biliyorum yani. Yani yatırım amacımız yatırımdan yana paramızı da yani cebimizdeki parayı daha kolay nasıl koruyabiliriz? Daha iyi nasıl koruyabiliriz? Hani mesela örnek olarak göstereceğim. Hani bak şimdi bu 1/5 ons gümüş. 6 gram yapıyor. 2013 yılında bir ekmek kaç paraydı? 1 TL'ydi. 1 TL'ydi. 2013 yılında bu 9 TL'ydi. 2013 yılında sen 1 TL ile 9 TL ile 9 ekmek alabiliyordun. Bununla da bir tane bundan alabiliyorsun. 6 gram gümüş. Şimdi bir cebine 9 TL'yi bir cebine de bunu koy. Şu an 9 TL ile kaç ekmek alabilirsin? Yani bir tane ancak alabilirim. Bir tane ancak alabiliriz değil mi? Peki şu an bu kaç TL'dir? Yani 150, 160. Şu an bu 130 TL. Şimdi 2023 yılında sen 9 TL ile bir tane ekmeği zar alıyorsun. Bununla kaç ekmek alabilirim şimdi? 13-14 tane. 13 ekmek alabiliriz bununla. Yani aynı altınla da yaparsan hani bu derecede bir altın alsaydın 2013 yılında şimdi de aynı şekilde ekmeğini daha fazla alabilirdin. Yani bu bize diyor ki yani altın, gümüş, değerli metaller. Paramızı enflasyona karşı en iyi koruyabileceğimiz şey olduğunu düşünüyoruz biz. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben de aynı fikirdeyim. Yani kıymetli madenler paramızı korumanın en iyi yollarından biri. Yani garanti yollarından biri. Yani gerçek elle tutulur bir değere yatırım yapmak bence de en mantıklısı. Ya bence de. Peki sence nasıl yani az önce verdiğim ekmek gümüş örneği? Evet, ekmek gümüş örneğinden ziyade mesela son yıllarda mesela ekonomik dünyada kötüye gidiyor. Önemli devletler hep altın alır ya. Evet. Böyle değerli, bu neyi gösterir? Değerli madenler her zaman mesela savaş durumunda veya zor kriz durumlarında değerli madenler her zaman değerini böyle para birimleri gibi takas yöntemi olarak kullanılabilecek bir şey. İnsanların ilkel zamanda kullandığı yöntemler gibi zor durumlarda da çok değerini kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani, bundan dolayı zaten yatırım yapmak mantıklı olduğunu düşünüyorum. Altın, gümüş bunlar ezelden beri gelen. Tabii. Yani tarihte de hani Tabii. Fatih Sultan Mehmet zamanında altın paralar vardı, gümüş paralar vardı. Hani o zamandan bu yana hala takas yöntemi olarak kullanılıyor. Hani devlet hiç herhangi bir devletin birbirine kripto parayla ödeme yaptığını gördün mü? Kripto parayı resmi hale getiren gördüm de ödeme şekli olarak görmedim diyebilirim. Yani. İnsanlar arasında belirli şartlar karşılandığında bazı şeyleri alabiliyorsun. Evet. Ama sen şimdi bununla gittiğinde bir yerde bir şey de alabilirsin. Çünkü bunun bir değeri var ve bunu her an bozdurabileceksin ve riski az. Bir de böyle değerli madenlerin değeri böyle ani düşüşler, mesela bir coin gibi, sanal paralar gibi böyle ani düşüşler, batmalar olmaz diye düşünüyorum ben. Gümüş, yok olmuyor yani. Para yani altının belirli yani nasıl diyeyim doların kendi enflasyonu var. Türk lirasının kendi enflasyonu var. Kripto paralarla. De yatırım açısından çok güzel bir yani örnek olabilir yani. Uzun vade yatırımları için ve paranı korumak için altın ve gümüşü yani ben herkese tavsiye ediyorum. Sen bu konuyu onaylıyor musun? Onaylıyorum. Bence kullanılabilir yani. Bence de. Ben de aynı şekilde katılıyorum arkadaşıma. Değerli metaller her yerde hani kullanılabilecek şekilde. Sayalım. 3, 2, 1. Buyur kanka. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok memnun oldum kanka. Vallahi cevaplarınız için. Yani güzel projeymiş. Ben de memnun oldum. Tebrik ederim o yüzden. Teşekkürler. Yani YouTube kanalımıza abone olup desteklersiniz bizi. Daha çok olacak. Her cuma Düzce Üniversitesi'nde her an sizinle karşılaşabiliriz. Desteğimizi atarız. Merhabalar kanka. Merhabalar. Gümüş, altın, enflasyon. Bu konuda ne düşünüyorsun? Hocam enflasyon altında bana göre paramızı nakitte tutmak bize zarar veren en büyük şeylerden bir tanesi olarak düşünüyorum. Çünkü enflasyon altında bizim paramız her gün ciddi anlamda eziliyor. Evet. Bu paramızı korumak için borsa, gerekli kripto, gerekli arsa ve bence en önemlisi topraktır. Onlara yatırım yapılmasını en doğru buluyorum. Bizim kanalımızın amacı şimdi paramızı nasıl daha güvenli şekilde koruyabiliriz? Bunun hakkında biz gümüşü savunuyoruz. Altın, gümüş. Evet çok doğru bu arada çünkü
mesela herhangi bir kripto olur, şirket hissesi olur, bunları her zaman alabiliriz. Evet. Fakat gümüş ve altın yaşadığımız dünyada tamam gene çıkartılan bir şey ama sonu bir sabit. Evet. Yani o yüzden o tarz yatırımlar mantıklı geliyor bana. Yani kriptoda da belirli bir sayı var. Evet ama burada risk faktörü içine giriyor. Evet, çok doğru. Bu arada gümüş cidden bizim en azından ülkemizde çok ön planda değil. Değil. Fakat Artık sadece gümüş alacaksın. Ama ya şimdi şu enflasyona bana ne dersen ben okeyim zaten. Artışlar zaten akta şeyler gelmiyor ama yani şu hani enflasyon karşısında hani parayı nasıl koruyabilirsin dersen hani altın, gümüş buna en büyük örnek oluyor. Şimdi sen altın aldığında sen bir nasıl diyeyim sana 200.000 TL'm var. Sen bunu 200.000 TL'de tutsan eriyor değil mi bu? Yani Evet. her ay eriyor. şu an evet. Evet. Yani bunun yerine altın alsan hani belirli bir miktar altın alabileceksin ve altındaki kar marjın düşük olacak. Evet, Ama doğru. gümüşün fiyatı daha düşük olduğu için. Şimdi 1 gram altın 1800 TL. 1 ons gümüş 800 TL. Şimdi sen bunu kıyasladığında ne oluyor? Hani kar marjın daha da yüksek olacak hani grama vurduğunda. Tabii. Şimdi bak örnekte göstereyim sana mesela. Hani geçen haftadan beri yaptığımız örnek. Şimdi bak hani bu 1/5 ons gümüş. Tamam. 2013 yılında bu 9 TL'ydi. Sen 9 TL'ye 2013 yılında kaç ekmek alabiliyordun? 10'a yakın alabilirim. Yani 9 ekmek yani o zaman ekmeğin 1 TL olduğunu varsayıp hani 9 ekmek alabiliyorduk. Evet. Şimdi bir cebine 9 TL'yi bir cebine bunu koyduğunda bunun bugünkü değeri 130 TL. Evet. Şimdi ne alabilirsin 9 TL ve bununla? Şimdi bununla 9 TL'ye ekmek alamazsın. Sen Mesela. 9 TL'ye şu an ekmek alamazsın. Evet. Ama şu an bu 130 TL. Şimdi kaç ekmek alabilirsin? Yani 10-15'e yakın alabiliyorsun. Yani değil mi? Yani Evet. düşük gramajlı ekmeklerde. Yani 10 TL olduğunu varsayarsak 13 tane ekmek alabiliyorsun. Aynen öyle. Hani şimdi aynı şekilde altında da var ama altının fiyatı daha yüksek olduğu için 1/5 ons gümüş 2013 yılında 9 TL'ydi. Şu an 130 TL. Sen hem paranı korudun, ekmek alabildin Evet, çok ama doğru. TL'de tutsaydın bunu alamayacaktın değil mi? Hı hı. Veya bunun yani gümüş almayıp farklı bir şey alsaydın. Hani kripto alsaydın veya atıyorum borsa hissesi alsaydın burada bir risk faktörü işin içine girecekti ve sen burada risk alabilir miydin yani? O da var. Ya şimdi tamam sen mesela o zaman da 9 lira diyorsun değil mi? Hı hı. 10 ekmek alabildin o zaman. Öyle düşün. Evet. Şu andaki bana sunduğun şeyle ben 15 tane ekmek alabiliyorum. Evet. Yani benim burada aslında düşündüğün zaman bir %50'lik kar marjı geliyor değil mi canım? Evet. Ve paranı Ama- korumuş oluyorsun. Evet ama şimdi benim derdim paramı korumak değil. Benim amacım kar etmek. Yani sen bana şimdi sunduğun 10 yılda %50 bir kar, düşük bir kar en azından benim gözümde. Ama %50, Yanlış mıyım? Bak %50 artı kasa. Paramı korudum. Evet %150 diyebiliriz bunu aslında Evet. bir nevi düşündüğün zaman. Ama fakat benim araştırdığım şirketler gerek kripto olsun gerek şirketler olsun çok daha hatta fonları işin içine katmıyorum. O apayrı noktaya gidiyor. Evet. Onlar Yani ben da var. sana %10.000, %20.000, %30.000 Ha, lerden bahsedebilirim. Fakat gümüş bak hala sözümün üstündeyim. Hala hak ettiği yere gelmedi. Bir dönem geldi. Yani daha sonrasında benim düştü. gözümde gümüş çok daha güzel primler yapacak geçtiğimiz Evet. sezonlarda. Bence benim gözümde öyle yani. Yani ben de aynı şekilde katılıyorum yani gümüşün ilerleyen dönemde hem kar olarak hem de paramızı korumak olarak bizi güzel yerlerde Bak, senin tatmin edecek. Düşüncen bir tık daha garantici. Çünkü Evet. işin risk kısmı daha az. Evet. Gümüş ve altın olarak düşündüğümüz zaman. Yani zaten amacımız o bizim yani. Hani Türkiye'de enflasyon eriyor. Eriyor bitiriyor insanları. Yani bu şekilde hani insanlar hani risk almadan nasıl yatırım yapıp parasını koruyup Evet. az da olsa veya çok da olsa kar edebilir. Biz bunu amaçlayarak Çok yapıyoruz. Evet senin dediklerin insanlar herkes bizim gibi değil. Risk alabilecek potansiyelde değil. Şimdi hani Anadolu insanı altın ve altından şaşmayan bir şey değil mi? Çok doğru. Direkt Değil mi? yastık altına. Yastık altın altı altın mantığıyla alan bir devam insan. ederler. Hani Yanlış bir şey değil. Çok doğru bir şey. Para biriktirmek için. Fakat gözün yükseklerdeyse Gözün ufak bir yüksek- araştırmayla, şirket araştırmasıyla daha güzellere. evet onun için de yapabilirsin. risk almak gerekiyor. Evet. Ama senin dediğin haklılık payı vardır. Doğru. Yani teşekkür ederim kanka. Buyur bu da sana hediyem. Sağ olasın. Ne demek? Yani o 1/5 ons gümüş. Yani üzerinde de yazıyor. Sağ olasın. Şirket isminde. Hatta YouTube'dan da takip edebilirsin. Teşekkürler. Yayınlayacağız bunu da izin olursa. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza ilk gelen soru çekiliş ne oldu diye. Aşağıya bıraktığım linkteki adımları izleyerek çekilişe katılım sağlayabilirsiniz. Basit görevler olacak. Bunları yaptıktan sonra içinizden 3 kişiye
1/5 ons değerinde Kinesis üzerinden gümüş göndereceğim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve daha farklı içerikler için yorumlarınızı eksik etmeyin.